Merhabalar, ismim Gökhan Nihat Aydoğan. Türk Telekom bünyesinde bulut planlama departmanında çalışıyorum. Bugün sizlere HP sunucular ile arayüz kullanımı, OneView Dashboard ve Global Dashboard hakkında bilgiler paylaşacağım. Sunumun içeriğine bakacak olursak da öncelikle HP'nin tarihçesine bakacağız. Ürünlerin tanıtımını yaptıktan sonra ILO 7 ve 6'nın arayüzüne göz atacağız. Daha sonrasında yine OneView, devamlı da Global Dashboard'a bakıp sunumumuzu tamamlayacağız. HP'nin tarihçesine kısaca bakacak olursak HP yani Hewlett Packard 1939 yılında Bill Hewlett ve Dave Packard tarafından Kaliforniya'da bir garajda kurulmuştur. Uzun süre boyunca HP ölçüm cihazları, bilgisayarlar, yazıcı ve kurumsal IT çözümler gibi birçok geniş alanda faaliyet göstermiştir. Ancak 2015 yılında HP ve HP Enterprise olarak ikiye bölünmüştür. HP daha çok bireysel kullanımlarda, HP ise kurumsal çözümlere yönelmiştir. HP için ürünlere göz atacak olursak laptoplar, masaüstü bilgisayarlar ve yazıcılar olarak karşımıza çıkarken HP için ise sunucular, storage, ağ çözümleri, bulut ve edge computing ve kurumsal yazılım servisleri olarak söyleyebiliriz. HP'nin sunucu çeşitliliğine göz attığımızda ise öncelikle rack serverlardan bahsetmek isterim sizlere. HP Rack yani Density Line sunucular veri merkezinde alan verimliliği ve yüksek performans sağlamak amacıyla standart sunucu kabinetlerine monte edilecek şekilde tasarlanmış makinelerdir. Bu sunucuların özelliklerine bakacak olursak da tasarım ve ölçeklendirilebilirlikle başlamak istiyorum. Standart U ölçülerinde üretilir. En yaygın modelleri 1U ve 2U boyutlarındadır. Yüksek yoğunluluk tarafına bakacak olursak da tek bir rack kabinine 42 adede kadar sunucu sığdırılabilir. Bu da veri merkezinde alan tasarrufu sağlar. Yani bir kabinetin 42 U olduğunu düşünürsek, yani bir U kaplayan 42 adet HP sunucu sığdırabiliyoruz. İşlemci, bellek ve depolama kapasiteleri ihtiyaca göre kolayca artırılabiliyor. Yani bu da scalability anlamında hepimize kolaylık sağlıyor. Performans ve donanım tarafına bakacak olursak da en güncel Intel Xeon Scalable veya AMD EPYC işlemci ailelerini destekliyor. Örneğin Gen 12 modelleri soket başına 144 çekirdeğe kadar esneklik sunabiliyor. Sanallaştırma ve büyük veri işlemleri için terabayt seviyelerinde, örneğin 8 terabayta kadar DDR5 desteği sunuyor. NVMe, SAS ve SATA sürücü seçenekleriyle de yüksek hızda veri erişimi sağlamaktadır. Güvenlik tarafına bakacak olursak da donanım seviyesinde başlayan güvenlik protokolü ile sunucunun firmware seviyesindeki saldırılara karşı korumasını sağlıyor. E, Ayrıca bize bir ILO arayüzü sunuyor. Yani Integrated Lights Out. Bugün de konumuz olan maddelerden bir tanesi. Sunucu kapalı olsa bile uzaktan yönetim, izleme ve güncelleme yapılmasına olanak tanıyan yerleşik bir yönetim işlemcisidir. Ve ayrıca HP OneView da bugünün konularından bir tanesi. Altyapıyı yazılım tanımlı olarak yönetmeye yarayan merkezi otomasyon platformu ile entegre çalışır. Bunların detaylarına zaten daha bugün ineceğiz. Verimlilik ve güvenlik tarafında ise akıllı soğutma tarafında enerji tüketimini optimize eden ve bileşenlerin ömrünü uzatan gelişmiş fan ve soğutma sistemlerine sahiptirler. Yedeklilik tarafına bakacak olursak da güç kaynakları ve fanlar genellikle hot swap, yani çalışırken değiştirilebilir ve yedekli yapılır. Böylece tek bir parça arızasında sunucu kapanmaz. Ön çıkan modellerine bakacak olursak da DL380, DL360 ve DL145 olarak söyleyebiliriz. Buradan HP sinerji biletlere geçiş yapmak istiyorum. Yani resimden de göreceğiniz üzere aslında yapısal olarak biraz daha farklılık barındırmaktadır.
HP Synergy geleneksel Blade sunucu mantığını bir adım öteye taşıyarak tasarlanmış. Dünyanın ilk şekillendirilebilir altyapı yani Composable Infrastructure platformudur. Eski nesil HP Blade sistem yani C7000 sistemlerinin yerini alan bu mimari donanımı yazılım aracılığıyla anlık olarak yapılandırmanıza olanak tanıyor. Özelliklerine biraz daha inecek olursak şekillendirilebilir altyapı. Yani sinerjinin en ayırıcı özelliği işlem gücü, depolama ve ağ kaynaklarını fiziksel havuzlar halinde sunmasıdır. İhtiyaca göre havuzdan kaynak çekip bir sunucu oluşturabilir. İş bitince bu kaynakları havuza geri bırakabilirsiniz. Tek bir API yani tüm donanım bileşenleri tek bir satır kodla veya yazılım arayüzüyle saniyeler içinde yapılandırılabilir. Donanım bileşenlerine göz atacak olursak da yani HP 12000 frame HP Synergy toplam 10 U boyutundadır. Yani RAC'le baktığımız zaman, kıyasladığımız zaman çok daha fazla bir alan kaplamaktadır. Ve içine 12 adet yarım bol half height dediğimiz veya 6 adet tam boy yani full height işlem modülü takılabiliyor. Genelde half height yani 12 tane sunucu takılıyor. Genel kullanım bu şekilde ama tabii bize yine esneklik sağlamaktadır. İşlem modüllerine bakacak olursak da güncel Intel Xenon veya yine AMD EPYC işlemcileri destekleyen yüksek bellek kapasitesine sahip modüllerdir. Örneğin HP Synergy 480 veya 660 modelleri verilebilir. Entegre depolamaya bakacak olursak da kasa içerisinde yerleştirilen HP Synergy Storage modülü gibi birimlerle sunuculara doğrudan bağlı depolama alanı atanabilir. Yönetim ve otomasyon alanına bakacak olursak da HP Synergy Composer adını verdiğimiz sistemin beyni yer almaktadır. HP Composer'da 12 tane sunucunun veya 6 tane sunucunun takıldığı dış katman olarak söyleyebiliriz. HP OneView yazılımı üzerinde çalışır. Tüm fiziksel kaynakları yönetir ve firmware güncellemeleri tek merkezden yapar. Image Streamer'a gelecek olursak da işletim sistemi ve uygulama imajlarına ağ üzerinden saniyeler içinde sunucuları yükleyen bare metal kurulum süreçlerini hızlandırır. Bağlantı ve ağ tarafında e, frame içindeki modüller arasındaki bağlantılar karmaşık kablo yığınlarını ortadan kaldıran yüksek hızlı bir mid plane üzerinde sağlanır. Geniş bant genişliği 10G, 25G, 40G ve 100G teknolojinin destekleyen esnek bir ağ yapısına sahiptir. Özetle hız tarafında yeni bir sunucuyu hazırlamak saatlerce değil dakikalar sürer. Verimlilik tarafında boşta duran kaynakları başka iş yüklerine dağıtarak donanımı kullanımını arttırır. Hibrit bulut uyumuna gelecek olursak da geleneksel uygulamalar ile modern bulut tabanlı uygulamalarla aynı altyapısında sorunsuz olarak çalıştırır. Bu iki ürün hakkında genel bilgilerden bahsettik. Peki bu iki üründen birini almak istesek yani ortamlarımızda bulundurmak istediğimiz zaman artılarını ve eksilerini burada kıyaslamalıyız. Şimdi ise Blade mimarisi ve Rex sunucularının artı ve eksilerine göz atacağız. Blade mimarisinin artılarına göz atacak olursak Rex'e göre daha az uplink gereksinimi, daha az kablolama demektir bu. Mimariye göre daha az alan enerji ve soğutma sistemi. Baktığımız zaman 12 tane sunucudan bahsettik ama 10 U kadar yer kaplamaktadır. Rex sunucularda ise 1 U veya 2 U sunucu başına olarak göze çarpmaktadır. Merkezi yönetim yani Composer üzerinden sunucuları yönetebiliyorduk. Profil tabanlı yönetim ve kurulum. Bunu HP OneView'da da göreceğiz. Server profili oluşturularak Composer içinde bulunan sunucuların hepsine aynı profile, aynı ayarı bir kere de yapabiliyoruz, atayabiliyoruz. Rex sunucuların artılarına gelecek olursak da dedicated uplink yani her sunucunun kablosu kendine diyebiliriz.
İzole SCN ve NIC kart kullanımı. Yine burada her sunucu kendi SCN ve NIC kartını kullanmakta. Merkezi yönetim burada aslında ILO ile OneView ile sağlanmaktadır. Blade'e göre daha basit ve kolay arayüz sunmasıdır. Reboot gereksinimi olmadan konfigürasyon değişimi, her sunucunun birbirinden bağımsız çalışabilmesi, direkt data center switch üzerinden yönetilmesi, farklı üreticiler olsa bile rack gereksinimlerinin standart olması, üreticiler ve arayüzler farklı olsa da yönetiminin basit olması. Bunlar iki model sunucunun pozitif yani artı yönleriydi. Şimdi ise eksi yönlerine bakalım. Blade mimarisinin eskileri shared uplink yani bir yandan bize az kablolama sağlarken bir yandan da aslında aynı uplinkleri kullanması bizim biraz modülerliğimizi veya scalability'mizi azaltmaktadır. CNA kart gereksinimi, profil tabanlı yönetim ve kurulum eforu, rack'e göre daha karmaşık arayüz sunması, profil konfigürasyon değişimi sonrası reboot gereksinimi, notların yedekli ama paylaşımlı olarak şaseye bağımlı olması, Virtual Connect switchlerin entegrasyon zorluğu, her üreticinin farklı Blade mimarisiyle gelmesi ve üretici bağımlılığı, her üretici için ayrı bir bilgi ve uzmanlık gereksinimi, dolayısıyla da destek ve bakım anlaşmalarında daha fazla maliyet demek. Rack sunucu tarafındaki eksilere bakacak olursak da Blade'e göre daha fazla uplink gereksinimi. Bunları eksi veya artı olarak görebiliriz. Yani daha fazla uplink, daha fazla kablolama yapılıyor ama artı yanı ise her sunucu bağımsız olarak çalışabilmektedir. Diğer sunuculara herhangi bir bağımlılığı yoktur. Mimariye göre daha fazla alan, enerji ve soğutma gereksinimi, leaf switch gereksinimi olarak sıralayabiliriz. HP'nin tarihçesi ve sunucu modelleri hakkında genel bilgiler verdik. Bundan sonraki adımımız ise HP'nin ILO tarafına bakmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.